Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere çikolatalı cheesecake nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Çikolatalı cheesecake'in içerisinde yumurta yok arkadaşlar. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Yaz ayları için ideal bir cheesecake. Şimdi yapınca bana hak vereceksiniz. Hem çok lezzetli hem inanılmaz pratik. Dediğim gibi içerisinde yumurta yok. Bunu pişirmeyeceğiz. Enfes bir tarif sizi bekliyor. 3 paket labne alıyorum. Fiyatı 15,5 TL. 3 paket çikolata alıyorum. Fiyatı 4 TL. 1 paket krema alıyorum. Fiyatı 6,95. Kirazın fiyatı 14,90. Bundan da bir paket alacağım. Pudra şeker alıyorum. Fiyatı 3,5. Üçlü paket kakaolu bisküvi alıyorum. Fiyatı 5,25. Tüm alışverişi yaptık. Fiyat bilgilendirmesi yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Kakaolu bisküvitimizi açıyoruz. Bisküvileri bir güzel ufalıyorum. Bütün bisküvileri başta ufaladım. Ufak parçalara ayırdım bisküvileri bir karıştırma kabına ekliyorum. İsterseniz siz bunu robottan da geçirebilirsiniz. Şimdi bunları un ufak hale getiriyorum. Un ufak hale geldi. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Ocağımızın altını yakıyoruz. Tavamıza ekliyoruz. 4 yemek kaşığı tereyağını yavaş yavaş eritiyoruz. Sakın kızartmayın. Yavaş yavaş kısık ateşte bunu pişiriyoruz. Tereyağı eridi. Şimdi bunu un ufak hale getirdiğimiz bisküvitin üzerine döküyoruz. Ve bunu iyice karıştırıyoruz. Bu iyice kıvam alması lazım. Bastırdığınızda yapışması gerekiyor. Onun için bu tereyağı buna fazla değil arkadaşlar. Az koyarsanız bu sefer yapışmaz, dağılır. Bunu taban kısmına koyacağız. Dağılmaması için tereyağıyla bunu bu şekilde kıvamlı hale getiriyoruz. İstediğimiz kıvama geldi. Bunu kek kalıbına ekliyoruz. Tabanına iyice yayıyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde gelmesine dikkat edin. Başta bu şekilde yaydık. Şimdi bunu bastırıyoruz. Aman dikkat edin. Bastırmadığınız bir yer kalmasın. Her tarafa bastırmanız gerekecek. Hiçbir şekilde dağılma olmaması gerekiyor. Tamamen bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bunu buzdolabında tam tamına 30 dakika dinlendiriyoruz. Kek kalıbına koyduğumuz malzemeyi 25-30 dakika buzdolabında bekletiyorum. Bir karıştırma kabına 3 paket labnemizi ekliyoruz. 1 su bardağı pudra şeker ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı krema ekliyorum. Ve bunları iyice karıştırıyorum. ...4-5 dakika bunu iyice karıştırdık. İyice kıvama geldi. Ocağımızın altını yakıyoruz. Tenceremize ekliyoruz. Tencereye kaynamış su ekliyoruz. Üzerine bir borcam ekliyoruz. 2 adet çikolatayı borcamın içerisine ekliyorum. Ve bunu benmari usulü eriteceğim. Borcam suya kesinlikle temas etmemeli. Arada mutlaka bir boşluk olmalı. Ve suyun buharıyla çikolatamızı eriteceğiz. Bunu ara ara karıştırmanız gerekecek. Zaten hemen eriyor. Göreceksiniz çok kısa bir sürede çikolatanız eriyecek. Sade çikolata kullanmaya özen gösterin ama istiyorsanız bitter de kullanabilirsiniz. Çikolatamız eridi. Kıvamı aynen bu şekilde olmalı. Bu kıvama geldikten sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. İstediğimiz kıvam bu çünkü. Çikolatamızı peynirli karışımın içerisine ekliyoruz. Bunu bu şekilde iyice karıştırıyoruz.
2 paket çikolata ekledim. Rengi biraz açık oldu. Ben bir paket daha çikolata erittim ve bunun içerisine o bir paketi de ekliyorum. Bunu da iyice karıştırıyorum. İstediğim renk ve kıvam tam da bu. Karışımımız hazır. Kıvamı muhteşem oldu. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Buzdolabında 30-35 dakika bu şekilde kaldı. Bunun üzerine yaptığımız karışımı ekliyoruz. Her tarafına iyice yayıyoruz. Her tarafını homojen bir şekilde, dümdüz olacak şekilde yaymanız gerekiyor. Üstündeki pürüzleri almak için şu şekilde vura vura ben pürüzlerini aldım. Siz de bu şekilde vura vura bu üstündeki pürüzleri alabilirsiniz. Dümdüz bir hale geliyor böyle vurdukça. İşte son hali bu. Bunu bu şekilde buzdolabına ekliyoruz. Pastamızı dolaptan çıkarıyoruz. Cheesecake'imiz buzdolabında 5 saat bu şekilde bekledi. Şimdi bunun içerisini açıyoruz. Şimdi bunu kesiyoruz. Evet, şimdi bunu tabağa ekliyoruz. Süslemek için üzerine bir tane kiraz koyuyorum. Ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Çok merak ediyorum bakalım nasıl olmuş. Çok iyi ya. Yumurtasız. Pişirmedik bunu. Çok kısa sürede yaptık. Çok pratik. Bence bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.